Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için kolay ve güzel tığ işi bebek takımı yaptım. Bakın çok güzel tığ işi hırka yaptım. Yine bunun takımı olarak çok güzel bakın tığ işi bebek şapkası yaptım. Hırka görüntüsü bu şekilde. Bu manken bebeğim 3 aylık bebek ölçüsünde arkadaşlar. Ben bugün bu hırka ve şapkayı 3 aylık bebek ölçüsünde anlatıyorum. Bakın şapkamız bu şekilde. Hırkayı ön bölümden düğmeli yaptım. Bebeğe giydirip çıkarması kolay. Bakın hırkamız bu şekilde, şapkamız bu şekilde güzel bir takım yaptım. Ben bu hırka anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu hırkanın olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum ve bu videonun sonunda da ekran sonuna ekliyorum arkadaşlar. Siz o link üzerine tıklarsanız bunun gibi güzel bir hırka yaparak bebek takımı yapabilirsiniz. Biz bugün bu kolay ve güzel tığ işi bebek şapkasını yapacağız. Şapka örgüsüne buradan sihirli halka içine trabzan yaparak başlıyoruz. Siz bu şapkayı her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Bu şapka 0-3 ay için de uygun bir şapka modeli arkadaşlar. 0-3 ayda kullanabilir. Daha küçük olmasını istiyorsanız burada yaptığım arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra eksik yapabilirsiniz. O zaman daha küçük ve yeni doğan bebekleriniz için olur. Bu arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra fazla yaparsanız 6-12 ay arası çocuklarınız için olur. Burada yaptığım arttırma sırasını benim yaptığımdan 2 sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. Fazla olacağı için model sayısı da daha fazla olacaktır arkadaşlar. Şapka örgüsünde iplik olarak beyaz renkli iplik, ben bu ipliği kullandım. 100 gram iplikte 320 metre var. Bakın çok az miktarda iplik kullandım. Yine mavi renkli iplik olarak da bu ipliği kullandım. Toplam ikisinin toplamı 50 gram iplik yeterli arkadaşlar. Çok az miktarda. Bu hırka ve şapka örgüsünde beyaz renkli iplik olarak bir adet iplik yeterli oldu. Mavi renkli iplik olarak da 50 gram iplik şapka ve hırka yapımında yeterli oluyor. Ben bugün bu renk iplikleri kullandım. İplik markası söyleyemiyorum arkadaşlar. Buradan iplik markası söylememiz yasak. Siz bu şapka örgüsünde her marka bebek iplik ve renklerini kullanarak bu şapkayı yapabilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elim çok sıkı değil. Benim yaptığım örgüler bakın çok yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum, oraya bakabilirsiniz. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi şapka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şapka örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı ben bu şekilde yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 2 zincir yapıyorum. Sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum. ...12 trabzan yaptım. İplik ucunu bakın şu şekilde çekiyorum. Birleştirdim. Hiç boşluk kalmadı burada arkadaşlar. Tığ üzerine iplik almadan sıra başında yaptığım bakın şu ilmek ile, 2 zincir ile değil, şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum.
yuvarlak yaptık bakın. İkinci sıradayım. Bu sırada 12 ilmek var. Her ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Her ilmeğe 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu sırada her ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bir sıra üzerinde 24 trabzan var. Üçüncü sıradayım. Bu sırada bir çift bir tek trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 zinciri bir üst sıraya çıkmak için kullanıyorum arkadaşlar. Bakın bu ilk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bir trabzan yaptım. Bakın sıra başında aynı ilmeğe 2 trabzan yaparak başladım. Bir trabzan ile bitirdim. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var. Her sırada 12 trabzan artıyor arkadaşlar. Dördüncü sıradayım. Bu sırada bir çift iki tek, bir çift iki tek trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 2 ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bakın bir ilmeğe 2 trabzan yaptım. 2 ilmeğe bir trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 48 trabzan var. 5. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bu sırada bir çift 3 tek trabzan yapacağız. 3 ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 3 ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum aynı ilmeğe. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 60 trabzan var. 6. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift 4 tek trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Dört ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bir çift 4 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın arttırmadan sonra 4 trabzan yaptım.
İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Arttırmayı ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz. Bir çift 5 tek, bir çift 5 tek arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Bir yaş çocuk için yapmak istiyorsanız bir sonraki sırada tekrar bir çift 6 tek trabzan arttırması yaparak daha büyük çocuklar için yapabilirsiniz. Ben arttırmayı burada bitiriyorum. Bir sıra düz trabzan sırası yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Arttırma yapmıyorum artık. Her ilmeğe trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu sırada hiç arttırma yapmadan trabzan sırası yaptım. Bir sıra üzerinde 72 trabzan var. Model sırasına başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. 2 ilmek atlıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum, trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum, trabzan yapıyorum. Modelden sonra 2 ilmek atlayıp trabzan yapıyorum. Trabzandan sonra 2 ilmek atlayıp model yapıyorum. Burada biraz boşluk bırakacağız arkadaşlar. Boyuna gelen olan yerde model yapmayacağız. Buraya kadar modelleri devam edelim. Buraya kadar modelleri yaptım. Modelden sonra bir ilmek atlıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın trabzan ile başladım, bir ilmek atladım, model yaptım. Sıra sonunda da aynı yaptım. Burası bebeğin boynuna gelecek olan yer. Devam etmiyorum, boş bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeği boş bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10 model yaptım bakın. Şapka örgüsü 10 model ile devam edecek. Siz bu şapkayı daha büyük çocuk için yapıyorsanız bu arttırma sırasını bir sıra fazla yapmışsınızdır arkadaşlar. Arttırma sırasını bir sıra fazla yaptıysanız buraya 11-12 model yerleştirebilirsiniz. Bu boş bıraktığımız ilmek sayısında siz 15, 16, 17 ilmek boş bırakabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın model görüntüsü bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın beyaz renkli iplik ile 2 sıra model sırası yaptım. Burada ben renk değiştiriyorum arkadaşlar. Mavi renkli iplik ile modele devam ediyorum.
Siz tercihinize göre her renk iplikleri kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde aynı renk iplik ile devam edebilirsiniz. Ben mavi renkli iplik ile devam ediyorum. İlmek rengini mavi renkli yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Beyaz renkli ipliği kesmiyorum. Burada bekletiyorum. Şapka örgüsünde 2 sıra beyaz renkli, 2 sıra mavi renkli iplik ile model yapıyorum ben. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde model sırası yapıyoruz. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sıra başında ve sıra sonunda olan trabzanlar devam ediyor. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıra sonunda beyaz renkli ipliğe geçiş yapacağız. Beyaz renkli ipliğe nasıl renk değiştireceğimizi göstermek istiyorum. Modelleri sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son ilmek üzerine bakın burada yaptığım ilmeğe trabzan yapıyorum. O trabzanı yaparken burada beklettiğim beyaz ipliği bakın şu şekilde tutuyorum. Bir üst sıraya çıkarıyorum arkadaşlar. Beyaz iplik arada kalıyor. Şimdi beyaz renkli ipliğe geçiş yapıyorum. İlmek rengini bakın beyaz yapıyorum. Mavi renkli ipliği burada bekletiyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Model üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 2 sıra beyaz renkli yapalım. Sonra tekrar bakın burada mavi renkli ipliğe geçiş yapalım. Şapkanın örgüsüne model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Model sırasını 8 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her renkten ikişer sıra yaptım arkadaşlar. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Model sırasını ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Siz daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız bir sıra daha model sırası devam edebilirsiniz. Şimdi uç bölümü yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasına 8 trabzan yapıyorum. Sekiz trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 8 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar tamamladım. Son model üzerine de 8 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu son ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar uç bölümde bu şekilde modeller yaptım. Çok güzel oldu.
Şimdi bu şapkanın boyun bölümünün burada sık iğneler yapacağız. Sık iğne sırası yapıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın buraya sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna sık iğne. Her sıraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu iki ilmeğe birer sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. 2 sıra sık iğne yaptım. Bir sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar. Son sıra sık iğneyi yapmadan önce buraya bir ip kordon yapıyorum. Bakın bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapacağız. Boyun altından bağlamalı kullanacağız şapkayı. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. 65 zincir yapalım. 65 zincir yaptım. 65 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. ...25 santimetre zincir uzunluğu var. 25 santimetre için ben 65 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok zincir yapmanız gerekebilir. Şimdi bu zincirler üzerine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bütün zincirlere sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Boyun çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Buraya da ip kordon yapacağız. Bu ip kordonu kaç zincir yaptıysak buraya da aynı yapıyoruz. Ben 65 zincir yaptım. 65 zincir yapıyorum. Zincirleri tamamlayalım. 65 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere de sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son zincir üzerine de sık iğne yaptım. Şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bakın bu şekilde. Şapkayı bitirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Baş yüksekliğini ölçüyorum. Başladığım yerden itibaren 16 santimetre. Genişliğini ölçüyorum. 17 santimetre. Ben 3 aylık bebek için yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Bebeğin başında nasıl göründüğüne de bakalım. Bakın bu bebeğin baş ölçüsü. 3 aylık bebek baş ölçüsünde. Bebeğin başına takıyorum. Bakın arkadaşlar. Başta görüntüsü bu şekilde. Çok güzel oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.